1996 yılında Fiat, Uno'nun şasisini önemli ölçüde geliştirerek Brezilya'da Palio'yu üretmeye başladı. 1998 yılında Bursa'da da üretilip ülkemizde de satılmaya başlayan modele 2002 yılındaki ilk makyajı ile birlikte Subaru'dan alınan CVT şanzıman opsiyonu eklense de otomatik şanzıman Palio'da çok tutulmadı. 2004 yılında Fiat ve General Motors'un geliştirdiği 1.3 litrelik dizel motorların Palio'larda kullanılması ile Palio'lar gördüğü ilgiyi arttırsalar da dizel motorlar günümüzde eski ekonomik avantajlarını kaybettiklerinden, yenileme ve bakım maliyetleri daha yüksek olduğundan ve orta vadede çok fazla gelecek vaat etmediklerinden artık bizim öncelikli tavsiyelerimizden değil. Palio'larda 1.2 litre 8 subaplı ve 1.6 litrelik benzinli motorları da çok fazla tavsiye etmiyoruz. Çünkü 1.2 litre S olarak satılan modellerinin 8 subaplı motorları hantal ve verimsiz. Marealardan alınan 1.6 litrelik motorlar ise Palio standartlarının üzerinde bir performans sunabilseler de yakıt tüketimleri şehir içerisinde 11 litreyi geçebiliyor. Rolanti sorunları sıkça görülüyor ve her ustayım diyen 1.6 litrelik motorlardan çok anlamayabiliyor. Bu yüzden Palio'lardaki motor tavsiyemiz 16 subaplı 1.2 litrelik motorlar ile 1.4 litrelik benzinli motorlar. Bunlar hem ekonomik hem de Palio için yeterli performansı sunabiliyorlar. Yol tutuş ve frenleme de düşünüldüğünde Palio'ların çok güçlü ve çok hızlı olmaması aslında güvenlik açısından olumsuzluk değil. Ayrıca Palio'ların 16 subaplı 1.2 ve 1.4 litrelik motorlarının bakımları aksatılmadığı sürece çok büyük masraflar açmayıp sizi kolay kolay yolda bırakmıyorlar. Klima, elektrikli ön camlar, hidrolik direksiyon, merkezi kilit gibi donanımlar Palio'larda yaygın olarak bulunsa da sunroof ve ABS nadir olarak bulunuyor. 2006 yılında Latin Cab'ın yaptığı güvenlik testlerinde Peugeot 207'den daha başarılı sonuçlar almış olsa da Palio'lar sahiplerine yüksek güvenlik, iyi yalıtım, konfor, performans, sürüş hissiyatı ve yol tutuştan çok ekonomi verebiliyorlar. Yani sizin otomobilden beklentiniz alım satımında sorun yaşamamak, parça usta bulmakta zorlanmamak ve bunları makul fiyatlara karşılamak ise Palio genel olarak bu beklentilerinizi karşılayabiliyor. 280 litrelik bagaj hacmi çok büyük olmasa da sınıfının bir derece üzerinde. İç alanı küçük aileler için yeterli. Koltuk döşemeleri plastik aksamı gibi sert fakat dayanıklı. Özellikle 1.6 litrelik motorlarındaki rolanti sorunları ile birlikte genelinde klima sistemi ve direksiyon kutusu sorunları ile birlikte özellikle metalik renkli olanlarında güneş yanıkları yaygın olarak görülüyor.